Merhaba. Bir önceki videoda bu VFD göstergeyi tanıtmıştım, bacaklarını bulmuştum. Şimdi bir uygulamasını yapacağız. İşte daha önce çizdiğim şema bu. Şu grid bacaklarını ortadan kaldıracağım. Bana şimdi 2 tane filament, 11 tane grid olmak üzere 13 tane bacak gerekiyor. Segmentleri de sayarsak ...17 tane toplam pin. Burada da 13 tane. Şimdi ben bu taktığım pinlerin her birini doğru pine bağlayacağım göstergede. Şöyle basitçe bir çizeyim. Şimdi buraya 18 tane terminal koydum. Bu göstergemiz. 14 tane de buraya terminal koydum. Soldaki terminale segmentleri bağlayacağım. Sağdakine de gridleri bağlayacağım. Ayrıca filamenti. Bütün kullanacağımız segmentleri yazalım. Şu ilk ikisi filament, gerisi gridler. 10 tane gridi kullanacağım. Şuralarda boş kaldı. Şimdi şunu tekrar bir çizeyim. Devre olarak çizeceğim bu sefer. Bunlar bizim pinlerimiz. Yine segment adlarını yazalım. Bu tarafta da filament ve gridler. Şimdi bu iş için ben 2 tane shift register kullanacağım. 74EC595. Çünkü bu kadar segment için Arduino'nun çıkışları yetmez. Her bir shift register'ın 8 tane çıkışı var gibi düşünebiliriz. Şöyle ikiye ayırırsam segmentleri, şu oku zaten kullanmayacağım. İşte birinci shift register bu 8 taneyi. İkinci shift register da diğer 8 taneyi sürecek. Tabii bir shift register'dan diğerine de geçiş yapacağız. Shift register'lara veriyi seri olarak yollayacağım.
Bunların gerekli bacaklarını da Arduino'ya doğru şekilde bağlayalım. Bir Arduino Nano kullanacağım. Şimdi data'yı D5'e, clock çıkışını D4'e, latch de D3'e bağlıyorum. Şimdi burada 10 tane segmenti sırayla multiplex yapmam lazım. Onu da basitçe bir 40-17 ile yapabiliriz. Çünkü 10'a kadar sayıyor biliyorsunuz 40-17 sırayla. Bunun da 10 tane çıkışını segmentler için kullanacağım. 40-17'nin de 2 tane bacağına ihtiyacımız var Arduino ile kullanmak için. Clock ve reset kısmı. Şimdi dikkat ederseniz bu devreler 5 voltla çalışacak ama 40-17'yi 15 voltla çalıştırmam lazım. Segmentleri yüksek gerilimle sürebilmek için. Ben zaten bir kontrol ettim. Hani 12 volttan yukarısında segmentler rahat rahat çalışıyor. 15 volt güzel bir parlaklık veriyor. Ancak tabi devrenin 5 voltluk kısmıyla 12 voltluk kısmını ayırmak için araya bufferlar koymak lazım. Tampon devreler koymak lazım. Buraya gerekmez. ...40-17 tarafına gerekmiyor. Ama bu 74 EC 595'ler gösterge diğer tarafta yüksek gerilimde olduğu için oraya da bufferlar gerekecek. Şimdi bu buffer dediğim şeyler nedir aslında? Yani işte gerilim dönüştürücü. 16 tane buraya, 2 tane de buraya. Toplam 18 tane buffer yapmam lazım. İşte bu buffer'ı transistörle şöyle yapabilirsiniz. Ben bu buffer'ları niye NPN transistörle yaptım? Çünkü elimde NPN transistör çok fazla var. Bu 2904'lerden neredeyse 100 tane var elimde. Kolay oldu. Sonuçta yazılımla değiştireceğiz. Arduino'da 1 yerine 0 yazarsınız olur biter. O yüzden o şekilde yapacağım. Bu göstergenin de bütün bağlantılarını yaptım. İşte bu direnç gibi gördüğünüz şeyler aslında jumper. 0 ohmluk dirençler yani. Yani tabii çok estetik bir devre olduğunu söyleyemeyeceğim ama en azından işimizi görecek. Bizim amacımız göstergeyi çalıştırmak. Şimdi bütün yapacağım her şeyi bir şema olarak çizdim. İşte 2 tane shift register'ım. 4017 ve Arduino Nano. Buradan başlarsak Arduino Nano'nun 2 bacağını 4017'yi kontrol etmek için kullanacağım. İşte burada yine transistörle yaptığı buffer'lar 4017'nin reset ve clock ucuna girecek. Buradan da 10 tane grid'i sırayla saydıracağım. Burada da shift register'larım var. Dikkat ederseniz shift register'ların her bir çıkışı bir segmente gidiyor. Yani bu transistörlerin her biri işte A, B, C, D diye gidiyor fark edin. Bu çıkışların her biri bir segmente gidiyor gördüğünüz gibi. Toplam 16 tane segment çıkışı kullanacağım. Şimdi bu çıkışlardan herhangi biri 1 olduğunda segment sönecek. 0 olduğunda segment yanacak. Çünkü NPN bir transistör koyduk ve çevirici, inverter yani. O yüzden yazılımda segmenti yakmak istiyorsam oraya 0 yazmam lazım. Söndürmek istiyorsam da 1 yazmam lazım.
10 tane grid'i döndürerek de önce segmenti yazacağız. Sonra grid'den birini yakacağız. Sonra diğer segmentleri yakıp bir sonraki grid'i yakacağız. Böylece 10 tane göstergeyi tek tek ayrı ayrı sürüp çok hızlı yaptığımız zaman bu işi multiplex yapmış olacağız ve gösterge titremeyecek. Gördüğünüz gibi göstergemiz hazır. Bu taraf gridler, bu taraf segmentler. On tane grid ve 16 tane segment bağlı. Şimdi devremizi yapalım. Arduino Nano'yu koyalım. 2 tane shift register. %47'yi de şu köşeye koyayım. Öncelikle şu 4017'yi bir deneyelim. Her bir çıkış için bir tane led koyarak. Tabii her led için de bir tane direnç lazım. 4017'nin gerekli bağlantılarını yapalım. Ondan sonra da işte sıfırıncıdan ilk led'e, birinciden ikinci led'e olmak üzere sırayla hepsini bağlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi çevreden aldığı gürültüyle saymaya başladı. Bunu tabii daha stabil bir şekilde saydırabiliriz devreyi doğru dürüst bağlarsak. Bunu zaten Arduino'dan çıkan transistörlere bağlayacağız. Gördüğünüz gibi tek tek saydırabiliyoruz 4017'yi. Evet, şimdi bunları çıkaralım. Onun yerine 4017'nin çıkışlarını gridlere bağlayacağız. Dirençleri de çıkaralım. Evet, şimdi 16 tane segment için 16 tane transistör koyuyorum. Transistörlerin emitör bacakları eksi de. Gördüğünüz gibi emitör bacakları eksi de. Şimdi baza
4.7K'lık dirençleri koyuyorum her birinin bazına. Kolektörlere de bu 10K'lık dirençleri koyacağız. Bu iki tane transistörü de aynı şekilde 4017 için hazırlıyorum. Şimdi shift register'ların bağlantılarını yapalım. Şemaya göre. Bu arada bu şemayı bloguma koyacağım. Aşağıya da bağlantısını veririm. Oradan bakabilirsiniz şemaya. Shift register'ları Arduino'ya ve birbirlerine bağlıyoruz. Şimdi de shift register'ın QA'dan QH'a kadar olan 8 tane çıkışını sırayla segmentleri süren transistörlerin bazına bağlayacağım. Toplam 16 tane çıkış, 16 tane transistöre bağlanmış olacak. Bu transistörlerin çıkışlarını da doğrudan segmentlere vereceğiz. ...4017'nin ihtiyaç duyduğu 2 tane bağlantıyı da onun transistörleri üstünden yaptık. Bu bir 7805. Dışarıdan 15 volt vereceğim ama 5 voltla beslemem gereken entegreleri de 7805 üzerinden 5 voltla besleyeceğim. Gördüğünüz gibi bu 3 entegre 5 voltla beslenecek. 4017 15 voltla beslenecek. Şimdi şu 2 tane girişimiz filament. Buraya biliyorsunuz 3 volt vereceğiz. Önceki videodan hatırlıyor olabilirsiniz. Şimdi 10 tane gridimizi 4017'nin çıkışlarına bağlayalım ki sırayla gridleri saydırsın. Şimdi görüyorsunuz ilk çıkışı output 0'a, output 0'ya, output 1'e. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani gridleri sırayla output 0'dan output 9'a kadar bağlayacağız. Evet, 4017'nin bağlantıları tamam.
Şimdi de sırayla segmentlerimizi bağlayalım. İşte A'da A, B, C, D diye sırayla gideceğiz. A'dan başladık. Oradaki sırayla buradaki sıra ters olduğu için biraz ters oldu ama artık yapacak bir şey yok. Bu B. İşte bu şekilde hızlı hızlı devam edeceğim. C, D, E şeklinde devam ediyorum. Bu saat gösteren HMS ve ondalık noktayı aslında bağlamasam da olurdu ama onları da bağlayacağım. Kullanmayacağım gerçi. Evet, şimdi biraz teoriye geçelim. İşte bizim segmentlerimiz böyle görünecek. Şimdi dikkat ederseniz ben 16 tane segment kullanacağım burada. Aslında şu DP ve HMS'yi hemen hemen hiç kullanmayacağım ama onlara o zaman 1 yazacağız. Böyle yanmayacaklar. Şimdi ne yazalım? Mesela ekrana Teknomani yazalım. Evet, bir tane de boşluğa ihtiyacımız var. Şimdi şöyle bir bakarsak T harfini yakmak için A, I ve L'nin yanması lazım dikkat ederseniz. Peki ben ne yapacağım? A'ya, İ'ye ve L'ye 0 koyacağım. Diğerlerine de 1 yapacağım. Transistörlerim invert ettiği için biliyorsunuz. Yanmasını istediklerime 0 yazıyorum. E için ne yapmam lazım? İşte A'ya, F'ye, E'ye, D'ye, G1'e 0, G1 ve G2'ye 0 yazmam lazım. Şimdi E oldu bu. Benzer şekilde K'yı nasıl yapacağız? F ve E bir kere 0 olacak. Onların yanması lazım. G1 yakacağız. Sonra J ve M. İşte size bir K harfi. Diğerleri yine 1. N harfine bakalım. Burada E, F lazım. Ondan sonra H ve M'yi yakmam lazım. Diğer tarafta da B'yi ve C'yi yakmam lazım. Onlara 0 yazıyorum gördüğünüz gibi. Diğerleri 1. O için kolay. A, B, C, D, E, F yakmamız gerekenler. Diğer her şeyi söndürüyoruz. 1 yazıyoruz. Bu şekilde işte bakın hepsine bakıyorum mesela. B, C, F, E, M için H ve J'yi yapmam lazım. Diğerleri yine 1. A, B, C, F ve E. Arada da G1, G2'yi yakarsam bir A harfi olacak. Büyük harf A olacak. N'yi daha önce yapmıştık. Onu kopyalayalım. Evet. I içinde zaten I ve L. Başka bir şey gerekmiyor. Boşluk yapmak istiyorsanız da hepsini 1 yapmalısınız ki hiçbiri yanmasın.
Şimdi burada 2 byte göndereceğim için shift register'lara bunu 2 byte'a ayırıyorum. 8 tanelik. İşte bu bir tanesi. Bu da diğeri. Şimdi mesela T harfini yapmak için ne yapmam lazım? İşte burada bir 7F var. İkili sistemden hexadesimale çeviriyorum. 7F. Burada da bir 11 var. Yani B7. Burada gördüğünüz gibi 6-0 ve FF var. Evet, bunu uzatmayayım. Hızlıca hepsini yapayım şöyle. Yani bütün buradaki ikili sistemdeki sayıları hexadesimale çevirdik. Ben bu hexadesimal sayıları verirsem shift register'lara segmentleri doğru bir şekilde sürecektir. Tabi aslında bunu bütün alfabe için de yapabilirim ama şimdilik hani gösteri amaçlı sadece teknomenin harflerini yaptık. Şimdi de programımıza geçelim. Öncelikle işte shift register'lara ve 4017'ye kullanacağımız bacakları tanımlayalım. Üç, 4, 5 numaralı çıkışları shift register'lara 6 ve 7 ile 4017 için kullanacağım. Şimdi çıkış modlarını ayarlayalım. Hepsini output yapacağız. Çıkış yapacağız. Bu arada ben iyi bir programcı sayılmam, yani hatalar varsa bana ait. Hani eminim çok daha iyi yolları vardır bunları yapmanın ama ben böyle şimdi basitçe göstermeye çalışıyorum. Önce bir 4017'yi resetlemek için küçük bir fonksiyon yazalım. Şimdi bunların transistörlerle ters çevrildiğini unutmayın. Yani ben önce bir high veriyorum, sonra low veriyorum diye düşünün. 4017'nin resetini yukarıdan aşağı doğru çekiyorum. Aynı şekilde saydırmak için de önce bir high, sonra low yazdığıma göre demek ki önce low sonra high veriyorum. Aşağıdan yukarı çıkarıyorum yani sayma şeyini. Şimdi bu 2 byte'ı shift register'lara göndermek için bir seri gönder diye basit bir fonksiyon yazayım. Bunun için ne yapıyoruz? ...595'in çıkışlarını kapatıyoruz ki dışarıya bir şey biz yazarken göstermesin. Evet, bu shift out zaten Arduino'nun fonksiyonlarından biri. Önce ikinci byte'ı sonra birinci byte'ı göndereceğim.
latch'i de tekrar açtığım zaman çıkışa bunları koyacak. Yani 16 byte'ı birden çıkışa koyacak. Şimdi bir gösterge yazdır. Dediğim gibi bu çok daha güzel yazılabilir. Ben şimdi hani göstermek amaçlı basitçe yazıyorum. Bizim o koyduğumuz harfler için koyduğumuz hexadesimal byte'ları hatırlıyorsunuz. Bunları buraya yazacağız şimdi. T harfiyle başlıyoruz. Yani ilk harfin olduğu yerde 4017'nin baştan başladığına emin olmak için reset yazıyorum oraya. İşte E harfi için 60 FF'ti. Her birini gönderdikten sonra bir count yapacağım ki 4017'yi saydıracağım ki bir sonraki grid'e yazsın. Bir sonraki göstergemize yazsın yani. Evet, son olarak da 2 tane FF göndereceğiz. Böylece boşluk göndermiş olacağız. Tekrar bir saydıralım. Bir sonraki zaten başa dönecek ama ben başta tekrar bir reset diyorum zaten. En başa alıyorum. Başta olduğuna emin olmak için. Evet, ne yapacağız? Sadece gösterge yazdır diyeceğiz. Bu oyuna dönecek bu. Bakalım becerebilecek miyiz? Bir compile edelim. Bir hata çıktı. Nedir bu? Şuralara virgül koymayı unutmuşum. Noktalı virgül koymuşum. Şunları virgül yapalım. Bir daha bakalım şimdi. Derlemeyi başardı programı. Gördüğünüz gibi son derece basit programla bir teknomani yazmayı başarabilecek miyiz bakalım. İşte şu kısım daha sonra daha komplike bir şekilde yazılabilir. Çünkü her harf için tanımları yapmak her defasında böyle yok count yap, yok seri gönder vesaire yapmak yerine her harfi bir mesela bir array'e yazdırıp oradan seçtirerek her defasında bunları yazmamış olabiliriz. Bu kısım çok daha güzel yazılabilir. Onu da sonraki bir videoya bırakayım olmazsa. Şimdi devremiz hazır. USB'yi bağlayalım ve bilgisayara bağlayalım Arduino'yu. Ondan sonra da programımızı göndereceğiz. Göstergemiz burada. Filamente 3 voltumuzu bağlayalım. Gördüğünüz gibi 50 miliamper vesaire çekiyor ama daha çalışmıyor henüz. Ana girişe de 15 voltu vereceğiz. İşte 15 voltla ve 5 voltla çalışacak olan devreler 5 voltla çalışacak olanlar 7805 üzerinden çalışacak. Veriyorum 15 voltu.
Şunu da öbür ucuna filamentlere bağladığımız şeyi eksiye de bağlamamız lazım. Nasıl çalıştığını görmek istiyorsanız bir önceki videoya bakabilirsiniz. İşte programımız çalıştı. Şimdi tabii kamerada çok iyi görünmeyebilir. Ben aslında bunu çok net görüyorum ama kamera biraz daha kötü gösteriyor. Tabii bunun önüne yeşil ya da mavi işte başka bir cam konunca çok daha iyi görünüyor. Yani çıplak gözle burada göründüğünden çok daha iyi göründüğüne emin olun. Bu arada bakın voltajı işte 12'ye indirip 18'e kadar çıkarıyorum bazen. Parlaklığında değiştiğini görebilirsiniz. 12 volta düşürünce iyice azalıyor. 18 volta çıkarınca da iyice yükseliyor. Tabi 18 voltu geçmemem lazım. Bu sefer 40-17'yi yakarız. Ama kameranın çok da net çektiğini söyleyemeyeceğim. Dediğim gibi gözde daha iyi görünüyor ama kamerada biraz daha okumak zor. Eğer bununla hani bir göstergeyi bir yerde kullanacaksam önüne bir şeffaf yeşil bir şey koyarsam muhtemelen daha iyi göreceğiz. Evet, şimdi bir VFD göstergeyi çalıştırmak için bu kadar karmaşık devreyle uğraşılır mı? Yani tabi bu bir gösteri amaçlı ben bunu çalıştırdım ama bu VFD göstergeleri bütün bu işleri yapan sürücüler var. Siz hiç uğraşmıyorsunuz. Sadece işte veriyi veriyorsunuz. O bütün sürme işini, gerilimleri vesaireyi ayarlıyor. O yüzden bir VFD'yi devreden sökerken o sürücüsünü de sökmek önemli. Böylece bu kadar fazla uğraşmadan sadece sürücüye komutları vererek istediğinizi yazdırabilirsiniz üstüne. O yüzden bir yerden VFD söküyorsanız ve sürücüsü varsa sürücüsünü de sökmeyi ihmal etmeyin. Onunla ilgili bir videoyu da muhtemelen bu VFD serisinin 3. ya da 4.'sünü yapabilirsem orada sürücüsü olan bir VFD nasıl kullanılır onu göstermeye çalışacağım. Yeni bir videoda görüşmek üzere.